Merhabalar, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videoda size kolsuz yarım balıkçı kısa bir elbise kesip dikeceğim arkadaşlar. Şöyle kadife bir kumaşım var. Gördüğünüz gibi 4 kat katladım. Bu şekilde serdim. Şimdi kumaşımın üzerinden hemen düzeltme çizgimizi çekiyoruz. Düzeltme çizgimizi çektik. Ben ensemi 9 santim işaretliyorum. 9 santim ense, 10 santim omuz yapıyorum. 1 santim de dikiş payı veriyorum. Elbisemiz kolsuz bir elbise olacak. Ense için 3 santim düşüp işaretliyorum şöyle. Omuz başından tutuyorum 42 santim bel ölçümüzü. İşaretliyorum mezurumu hiç kaldırmadan. Şöyle 100 santim elbisemin boyunu işaretliyorum. Şu şekilde elbisemizin boyunu işaretliyoruz. 2 santimde dikiş payı veriyorum. Ve burada elbisemin boyunu ve dikiş payını çiziyorum. Şu şekilde. Şimdi aldığımız ölçülere göre elbisemize devam ediyoruz. Şimdi bel çizgisini, bel hattını düz bir şekilde uzatıyorum. Belden sonra 20 santim kalça düşüklüğünü veriyorum. 20 santimden kalça düşüklüğümü de uzatıyorum. Evet. Şimdi kol evimi buluyorum. Omuz için şöyle 2,5 santim düşme yapıyorum. Önce omzumu çiziyorum. Omuz düşüklüğünden aşağıya kolsuz olacağı için şöyle 20 santim işaretliyorum. Ve bu 20 santimden burayı çiziyorum. Göğüs ölçümüzü buraya yerleştireceğiz. Göğüs ölçümüz 110 bölü 4 yapıyoruz arkadaşlar. 110 bölü 4 eşittir 27,5. Kumaşım kadife ve likralı olduğu için fazla bir pay vermiyorum. 28'den göğüs işaretimizi, göğüs ölçümüzü işaretliyoruz. Belim için oyuntu istiyorum. Şöyle 26'dan işaretliyorum. Kalçam 112 santim. 112 bölü 4 28 yapıyor arkadaşlar. Kalçamı da şöyle 28'den işaretini atıyorum ve bu işaretleri birleştiriyoruz. Göğüsten bel oyuntumuza giriyoruz. Kalçadan çiziyoruz. Ve elbisemin etek ucunu çiziyorum. Etek ucumuzu da şöyle 30 santim yeterli. Şuradan çiziyorum. Etek ucunun düzeltmesini yapıyorum. 2 santim yukarı çıkarak şu şekilde çiziyorum ve etek ucumuzu kesiyoruz. Şöyle kestim etek ucunu. Şimdi hemen kol evimizi ayarlıyoruz. Kol evini omuzdan aşağıya düz çiziyorum. Şuradaki ölçüyü ölçüyorum. Buraya taşıyarak şöyle güzel bir kol evi çiziyorum.
Evet. Ön ve arka birlikte çalışıyoruz ve ikisini de arka yakaya göre kesiyorum. Şöyle hafif yarım santim, 1 santim bir dikiş payı veriyorum. Overlock'ta dikeceğim için. Bakın arkadaşlar. Kısa elbisemizi kestik. Şimdi tek katımızı ayırıyoruz. Şöyle arkamızı ayırıyoruz. Ön bedende yapmam gereken değişiklikler için şöyle katlıyorum tekrar. Yakama yarım balıkçı yaka takacağım. 3 santim oymuştuk. Şöyle 4-5 santim daha oyuyorum. 5 santimden ön yakamı oyuyorum. Omuzda 1 santim bir düşürme yapıyorum. Şuradan 1 santim içeri girerek hafif bir oyuntu yapıyorum. Önde yığılma olmaması için. Elbisemizin kesimi tamam arkadaşlar. Şimdi elbisemizin yakasını ölçeceğiz. Arka ve ön yakayı ölçüyoruz. Şöyle. ...18 santim arka. Önü de şöyle açarak ölçeceğiz. ...25. 18 artı 20... 25 yapacağız. 18 artı 25. 55 santim, 16-17 santim bir yaka kesmemiz gerekiyor. Şöyle çiziyorum ve bakıyorum yakam. Şöyle 17 santim yeterli diye düşünüyorum. 17 santimden hemen çizelim. ...27 çiziyorum ve yakama keseceğim. Evet, yakamız da hazır. Öncelikle elbisemizin omuzlarını dikiyorum. Kol evlerini katlayacağım için overlockla temizliyorum.
Şimdi yakamızı yanına dikiyoruz. Sonra yakamızı böyle çeviriyoruz. 2 kat yapıyoruz. Ve elbisemin ensesinden başlıyorum. Omuz dikişini biraz geçerek yakamı yerleştiriyorum. 2 kat yaptığım yakamı elbiseme dikiyorum. Siz yakayı bedene iğneleyerek dikebilirsiniz. Ben şöyle iğnelemeden yakamı dikeceğim. Üç katı birden 2 kat yakamız, 1 kat da bedenimiz. Kumaşımız kadife olduğu için kıvrılıyor. Evet, yakamızı 3 kat olarak diktik elbisemizin yakasını. Gördüğünüz gibi çok güzel, şık bir yaka oldu. Şimdi elbisemin yanlarını kapatacağım. Şimdi diğer yana geçiyorum. Etek altını kıvırıyoruz. Kolları da kıvırıyoruz ve elbisemiz bitiyor. Evet arkadaşlar, elbisemizin bitmiş hali gördüğünüz gibi çok şık ve güzel oldu. Siz de 1 metre kumaştan bu şekilde elbisenizi dikip giyebilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorumları unutmayalım. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.